Bu yalnızca bir animasyon değil. Bu projenin tamamını tek başına yaptı. Ve bu yarışma gerçek hayatta yapılabilir. Geri dönüş çizgisi tam olarak nedir? Öncelikle hoş geldiniz. Geri dönüş çizgisi, bilgi, aksiyon, denge, takım stratejisi ve kritik karar anlarını aynı yapıda birleştiren özgün bir yarışma formatıdır. Bu yarışma formatı sadece animasyon için tasarlanmadı. Kuralları, eleme sistemi, oyunları, takım mekaniği, ödül yapısı ve final karar sistemi hazır. Yaklaşık 1 saatlik animasyon pilot bölüm bu formatın nasıl çalışabileceğini gösteren konsept kanıtıdır. Aynı zamanda izleyicinin web üzerinden oyunlar oynayabildiği, resmi dönemlerde yarışabildiği ve başarılı olduğunda animasyon kadrosuna girebildiği hibrit bir eğlence dünyası kuruyorum. Bu sadece bir animasyon mu? Hayır, animasyon formatın kendisi değil, formatın çalıştığını gösteren bir prototip ve konsept kanıtı. Gerçek yarışmacılarla stüdyoda uygulanabilecek sistemi önce animasyonla görünür hale getirdim. Böylece yatırımcı veya izleyici bu nasıl bir programa dönüşebilir sorusunun cevabını yalnızca metinden değil, ekranda görebiliyor. Bugün izlediğiniz bölüm projenin son sınırı değil. Gerçek prodüksiyona, daha güçlü animasyona ve web tabanlı katılıma açılan ilk somut adım. Neden 1 saatlik bir bölüm yaptın? Çünkü 3 veya 5 dakikalık bir fragmanla bu kadar kapsamlı bir yarışma sistemini doğru anlatmak mümkün değildi. Yarışmacıların elenmesini, takımların kurulmasını, oyun seçimini, garanti kazanç riskini ve final gerilimini seyircinin ya da yatırımcının gerçekten yaşamasını istedim. Bu yüzden yalnızca tanıtım değil, başı ve sonu olan yaklaşık 1 saatlik tam bir pilot bölüm hazırladım. Devam bölümleri de bu kadar açıklamalı mı olacak? Hayır. İlk bölüm bir kurulum bölümüydü. İzleyicinin daha önce görmediği bir formatı, etapları ve karar mekanizmasını anlayabilmesi için açıklamalar bilinçli olarak daha uzundu. Devam bölümlerinde aynı kurallar tekrar tabii ki okunmayacak. Sunucu gerektiği yerlerde kısa hatırlatmalar yapacak. Ama kural uzun anlatım yerine aksiyonun içinde gösterilecek. Kısacası ilk bölüm formatı kurdu. Sonraki bölümler doğrudan yarış, rekabet, eleme, karakter çatışması ve karar dramına odaklanacak. Bunların hepsini tek başına mı yaptın? Evet, bunu şöyle açıklayayım. Fikir, format kurgusu, kurallar, oyun tasarımı, senaryo, sahne planları, üretim yönlendirmeleri, seslendirme süreci ve montaj tarafını gerçekten tamamını tek başına ben yürüttüm. Teknik belgeleri, salon ve parkur ön taslaklarını, web sitesini, oyun prototiplerini ve devam bölümlerinin hazırlıklarını da yine ben yönettim. Yapay zeka araçlarına yoğun biçimde kullandım, bu doğru. Fakat yönetmenlik, seçim, hata ayıklama, yeniden üretim ve nihai kararlar her zaman bende kaldı. Bu projeyi nasıl bir bilgisayarla yaptın? Burada biraz gülüyorum ama bütün planlama, üretim yönetimi, ses düzenleme ve montaj sürecini oldukça eski bir bilgisayarda yürüttüm. Sistemin özelliklerini aşağıya bir yere yazıyorum. Bulut tabanlı yapay zeka araçlarının ürettiği parçaları bir bilgisayara indirip kontrol ettim. Sesleri hazırladım ve bütün bölümü bir uygulama ile bir araya getirdim. Bu bilgisayar bana şunu gösterdi. Donanım sınır koyabilir ama doğru planlama, iş bölümü ve ısrar üretimi yine de ileri taşıyabilir. Ben
burada biraz duygusal davranıyorum belki ama birçok insan böylesine büyük bir projeyi böylesine küçük bir bilgisayarla belki bu seviyeye taşıyamayabilirdi. Hangi yapay zeka araçlarını ne için kullandın? Yapay zeka bir sihirli değnek değil. Hani şunu yap deyince yapan bir şey değil. Bunu artık insanlar öğrendi diye düşünüyorum. Fakat ben yapay zekayı iyi bir orkestra şefi gibi kullandığımı düşünüyorum. Birkaç yapay zeka ile beraber çalıştım. ChatGPT ile format geliştirme, senaryo, sahne planı, üretim komutları, teknik dokümanlar ve internet sitesi, oyun geliştirme süreçlerini yürüttüm. Gemini ile ana sahne ve karakter görsellerinde Nano Banana üzerinden bana yardımcı oldu. Grok konuşmalı yakın planlarda dudak senkronizasyonunu yakalaması için kullanıldı. Klink aksiyon ve hareket sahnelerinde kullanıldı. Eleven Labs versiyon 3 seslendirme kadromu oluşturdu. Bütün görüntüleri, sesleri, müzikleri ve efektleri bir uygulamada birleştirdim. Araçlar farklı işleri yaptı ama bütün üretim hattını kuran ve yöneten kişi bendim. Bu projenin yazılı ve teknik altyapısı hazır mı? Evet, sektörde format Bible denilen benim izleyiciye daha anlaşılır olması için yarışma formatı ve yapım dosyası dediğim kapsamlı bir ana dosya tabii ki hazır. Bu kapsamlı dosyada kurallar, etaplar, oyunlar, eleme sistemi, ödül mekanizması ve bölüm akışı bulunuyor. Ayrıca parkur ölçüleri, salon yerleşimi, oyun modülleri, engel sistemleri, kamera noktaları, takım alanları ve güvenlik bölgeleri için ön teknik çalışmalar tabii ki hazırlandı. Bunlar nihai mühendislik ve iş güvenliği onayının yerine tabii ki geçmez. Gerçek prodüksiyonda uzman ekipler doğrulama yapar. Ancak proje yatırım gelirse düşünürüz seviyesinde değil. Nasıl kurulabileceği ciddi biçimde çalışılmış durumda. Son etapta bulunan kalasların içinde olması gereken rulman dirençlerine kadar hesaplamalar yapıldı. Oyunlar sadece fikir mi yoksa ayrıntılı olarak tasarlandı mı? Oyunlar yalnızca isimlerden oluşmuyor. Her oyunun amacı, süresi, kazanma şartı, ihlal kuralları ve yarışmacıya yaşatacağı karar mekanizması üzerine çalıştım. Örneğin yağlı karpuzda ağırlık ile denge, son damlada hız ile su kaybı, balon saldırısında hedef ve puan tercihi, denge takoyasına ritim ve odak, kör hat ise güven ve takım iletişimini. Her oyun farklı bir beceriyi ölçüyor. Fakat hepsi geri dönüş çizgisinin dar hat, denge, risk ve karar felsefesine bağlı kalıyor. Oyun havuzu hep aynı 5 oyundan mı oluşacak? Hayır. Bugünkü 5 oyun formatın ilk örnek oyun havuzu. İlerleyen dönemde bazı oyunlar değişebilir. Yeni oyunlar eklenebilir ve bölümden bölüme farklı havuzlar da kurulabilir. Ancak ana parkur ve temel yarışma mantığı korunacak. Yeni oyunların aynı modüler parkur üzerine uygulanabilecek dar hat ve denge temasına uyacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Bu yapı sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Stüdyoyu her bölüm yıkıp yeniden kurmak yerine yaklaşık 31,5 metrelik aynı ana altyapı üzerinde yalnızca oyun modülleri değişir. Böylece prodüksiyon maliyeti kontrol altında tutulurken ekran çeşitliliği büyür. Devam bölümleri hazır mı? Evet. İlk pilot bölümün ardından devam edecek 5 bölümlük senaryo omurgası hazır durumda. İkinci bölümden itibaren yarışma daha hızlı ve doğal bir tempoya geçiyor. 50 koltuk, 5 soru, dönülemeyen yol, takım oyunu ve final akışı kısa repliklerle doğrudan yarışma içinde ilerliyor. Yani
Elimizde yalnızca tek bölümlük bir deneme değil, devam edebilecek bir sezon yapısının senaryo altyapısı bulunuyor. Neden yarışmacı isimleri yerine koltuk numaraları kullanılıyor? Koltuk numaraları gerçek kullanıcıların kimliği henüz belli değilken animasyon senaryolarını yazabilmem için benim için bunlar dramatik kimlikler. Her koltuğun bölüm içindeki yolculuğu, takımı, karar anları, dramatik rolü önceden planlanabiliyor. Web yarışmasında hak kazanan gerçek kullanıcı daha sonra kendi isim ve animasyon görünümüyle kendisine atanan koltuğun animasyon hikayesine dahil oluyor. Bu sistem animasyon bölümleri için geçerli. Gerçek stüdyo yarışmasında sonuçlar doğal yarışma performansıyla belirlenen, önceden yazılmış herhangi bir senaryo ya da sonuç kullanılmaz. Sadece animasyon için yapılır. İzleyici bu evren içine nasıl girecek? İnsanların yalnızca izleyici olarak kalmasını istemiyorum. Yarışmanın oyunlarını web sitesinde oynanabilir hale getiriyorum. Kullanıcılar antrenman yapacak, oyunları öğrenecek ve resmi dönemlerde eşit koşullarda yarışacak. En iyi performans gösteren animasyon yarışmacısı olma hakkını kazanacak. Bu sistem izleyici pasif seyirci olmadan çıkartıp aktif oyuncuya dönüştürüyor. Aynı zamanda hangi oyunların daha çok ilgi gördüğünü ve oyuncuların hangi mekaniklerde zorlandığını anlamamıza yardımcı olan gerçek etkileşim verisi üretiyor. İzle, oyna, yarış, içine gir. Bu yarışma gerçek hayatta yapılabilir mi? Evet, format geliştirirken animasyonun yanında gerçek stüdyo uygulamasını da düşünerek ilerledim. Ana salon yerleşimi, ortak parkur, modüler oyun alanları, 50 yarışmacı koltuğu, takım bekleme bölgeleri, jüri, hakem, teknik reji, kamera konumları, sağlık ve ilk yardım alanları için ön taslaklar hazırlandı. Doğru yatırım, profesyonel yapım ekibi mühendisliği ve güvenlik çalışmalarıyla geri dönüş çizgisi, gerçek yarışmacıların katıldığı fiziksel bir programa dönüşebilir. Yatırım gelirse geri dönüş çizgisi neye dönüşebilir? Yatırım yalnızca mevcut animasyonun görüntü kalitesini yükseltmez. Profesyonel animasyon ekibi kurulabilir, web oyunlar geliştirilebilir ve gerçek stüdyo prodüksiyonu hazırlanabilir. Modüler parkur, değişken oyun havuzu ve web tabanlı katılım modeli formatı sürdürülebilir, tekrar üretilebilir ve farklı ülkelere uyarlanabilir hale getiriyor. Geri dönüş çizgisi animasyon bölümleri, gerçek yarışma, web oyunları ve performansa dayalı dijital kas sisteminden oluşan, Türkiye'den dünyaya ihraç edilebilecek bütünlüklü bir eğlence markasına dönüşebilir. İnsanlardan ne bekliyorsun? Öncelikle projeyi yalnızca yapay zeka ile hazırlanmış bir video olarak değil, arkasında uzun zaman alan bir üretim potansiyeli bulunan bir yarışma sistemi olarak görmelerini istiyorum. İzlemeleri, yorumlarını yazmaları ve değerli buluyorlarsa paylaşmaları çok önemli. Çünkü proje ne kadar doğru kişiye ulaşırsa yapımcı, yatırımcı veya vizyon ortağıyla buluşma ihtimali o kadar artar. Ben sınırlı imkanlarla bu çizgiyi çektim. Şimdi onu daha ileri taşımak için doğru insanlarla buluşmak istiyorum. Bu da sizin katkılarınızla, beğenilerinizle, izlemelerinizle ve yakın bulduğunuz kişilere paylaşımınızla mümkün olacaktır. Geri dönüş çizgisi başlıyor. Hepiniz davetlisiniz.